Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün 2023 senesinde Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü mülakat sorularından C sorusuyla karşınızdayım. Videoyu izlemeden önce kendiniz çözerseniz sizin için daha faydalı olabilir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sorularımıza geçelim. Çemberle ilgili gerçekten çok basit bir soru arkadaşlar. Her ne kadar Oxford Üniversitesi'nde sorulmuş olsa da gayet basit bir soru. Kenar uzunluğu 1 olan bir ABCD karesinin içinde iki daire bulunmaktadır. Tamam. Dairelerden biri AB ve BC kenarlarına teğettir. Bakın burada gördüğünüz üzere teğet. Tamam. Diğer daire ise CD ve DA kenarlarına teğettir. Tamam, bunu da gördük. Daireler birbirine teğettir. Şurada birbirine teğet. Büyük dairenin alanı küçük dairenin alanının 10 katıdır. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar biz buna ne diyelim o zaman? 10K. Buna ne diyelim? K. Dairede alan nedir? Dairede alan. Şöyle alan formülünü yazalım. Pi r kare değil midir arkadaşlar? Şimdi biz büyük dairenin yarıçapına büyük r diyelim. Küçük dairenin yarıçapına ise küçük r diyelim. Şunu güzel çizelim tabii. Küçük r. Tamam. Bunları birbirine oranlayalım. Büyük dairenin alanı bölü küçük dairenin alanını yapalım. Bakın büyük bölü küçük yazalım şöyle. Eşittir. Büyük dairenin alanı nedir? Pi büyük R kare. Küçük dairenin alanı nedir? Pi küçük R'nin karesi. Eşitmiş 10'a. 10 bölü 1 diyelim. Direkt olarak 10 gelecek zaten. Her iki tarafta da pi var. Sadeleştirelim. Ne kaldı elimizde? Büyük R kare bölü küçük R kare eşittir 10. Burada kareleri ortak çarpan parantezine alalım. Şu şekilde yazalım. Tamam. Her iki taraftan da karekökü alalım arkadaşlar. Karekökü aldık. Karekökü aldık. Büyük R bölü küçük R'nin oranı kök 10'muş. Küçük R'yi karşıya atalım. Büyük R eşittir. R kök 10'muş. Tamamdır. Yani biz büyük dairenin yarıçapını bulduk. R kök 10'muş. Şu şekil yazalım. R kök 10. Bizden ne istiyordu? Çemberlerin yarıçaplarının toplamı kaçtır? Yani R artı R kök 10'un eşiti kaçtır? Bunu bulmamızı istiyor. Hemen bulalım. Şunları silelim öncelikle. Sildik. Hatta şunları da silelim. Şimdi her iki dairenin de merkezlerinden başlayıp teğet oldukları noktalara dik çizelim. Merkezleri burası. Buradan bir dik çektik. Burası ne? Büyük R. Buradan da bir dik çektik. Burası ne? Şu şekli güzel çizelim tabii. Burası da küçük R. Burada arkadaşlar bir üçgen oluştursak. Şu şekil bir üçgenimizi oluşturalım. Burası 90. Şimdi biz üçgenimizin sadece bu kısmını biliyoruz. Ama şu kısmı ya da şu kısmı bilmiyoruz. O kısımları bulabilmek için arkadaşlar yapmamız gereken şey basit. Soruda verilen bilgilerden yararlanmak. Bize burada bir kare vermişti ve karenin kenar uzunluğu 1'miş. Tamam. Yani şu kısım 1'miş. Bu kısım 1 ise arkadaşlar biz şunu yapabiliriz. Bakın biz neyi arıyoruz? Şunu kalemle çizeyim. Biz şu kısmı arıyoruz değil mi? Geri kalan kısımlar ne? Şuradan aşağı doğru çıktığımız zaman büyük R. Buradan da yukarı doğru gittiğimiz zaman küçük R. Yani bakın şu kısım büyük R, şu kısım küçük R. Arada kalan kısım ise ne olacak? 1 eksi parantezi alalım. Büyük R artı küçük R. Tamamdır. Biz şimdi bu kısmı bulduk. Aşağıdaki kısım için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Ufak bir şekilde çizmek istiyorum hatta. Şunları silelim öncelikle. Diğer kısım için de aynı şey geçerli. Hani yatayda da yaparsak bunu. Bakın şuradan şurası R. Pardon, büyük R. Şuradan şurası da küçük R. O halde şurası, bir dakika, şu kısmı 1 eksi R artı R olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz zaten üçgendeki formülden yararlanarak soruyu çözebiliriz. Üçgenimizi şöyle bir çizelim. Yani güzel bir üçgen çizmeye çalıştım. Şunu biraz daha ayarlayalım da eşit görünsünler. Tamam. Gayet iyi oldu bence. Şurası neydi? R artı R. Şurası ne? 1 eksi
R artı R. Burası da 1 eksi R artı R. Şimdi gördüğünüz üzere her üç tarafta da R artı R var. Yani büyük R artı R var. Biz bunu arkadaşlar X desek bence hiçbir şey değişmez. Buna X diyelim. Yani R artı büyük R gördüğümüz yere X diyelim. Yani şurası X. Tamamen işlem kolaylığı açısından böyle diyorum bu arada. Yani siz büyük R artı küçük R deseniz de cevap aynı çıkacak kesinlikle. Buraya X diyelim. 1 eksi X olacak. Şurası da 1 eksi X olacak. Tamam. Karelerini alalım şimdi. Şunu kenara taşıyalım. Karelerini alalım. 1 eksi x'in karesi artı 1 eksi x'in karesi eşittir x kare. 2 çarpı 1 eksi x'in karesi eşittir x kare. 2 çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 2x artı x kare eşittir x kare. Şu işlemi sol tarafa alalım. Şöyle devam edelim. İşlemi dağıtalım. 2 eksi 4x artı 2x kare eşittir x kare. Şunları silelim artık. İşimiz bitti zaten. Buradan da x kare karşıya gitse, bir tanesi gitse, şuradaki 2 gidecek. Bu kalacak. 2 eksi 4x artı x kare. Şu işlemi bir düzenleyelim arkadaşlar tabi. X kare başa geçsin. X kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 dedik. Evet. Şu anda burada x'i bulursak büyük R artı küçük R'yi bulmuş olacağız. Hemen bulalım. Tabi bunu da bulabilmek için arkadaşlar kök delta formülünden yararlanmamız lazım. Şunları silelim. Kök delta formülümüz neydi? Eksi B artı eksi kök B kare eksi 4 AC bölü 2A. A'mız, B'miz ve C'mizi yazalım. A'mız ne burada? X karenin baş katsayısı olan 1. B'miz de X'in baş katsayısı olan eksi 4 ve C'miz ise tam sayı yani 2. İşlem değerlerini koyduğumuz zaman eksi eksiden artı olacak. 4 artı B kare 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 8. Burası 8 etti. Kök 8. Kök 8'de 2 kök 2 olarak çıkar. Bunu da 2'ye böleceğiz. Ne olacak? 2 artı kök 2. Tamamdır. x1 kökümüzü bulduk arkadaşlar. x1'imiz şöyle yazalım. x1 2 artı kök 2. Birden fazla kök olduğu için x1 dedim bu arada. Şimdi x2'ye bakalım. Yani ikinci kökümüze bakalım. Eksi eksi artıdan yine burası 4 olacak. Şunu güzel yazalım. 4 eksi 2 kök 2 bölü 2. Buradan da 2 eksi kök 2 geldi. Evet. X2'miz ise 2 eksi kök 2'ymiş. 2 eksi kök 2. Şunu da yukarı alalım. Buradan da arkadaşlar şimdi şıklara bakınca şunu diyebilirsiniz. Şıklarda neden 2 artı kök 2 yok? Bence kesinlikle şıklarda olmalıydı. Çünkü yani herkes düşmese bile yani Oxford Üniversitesi'ni kazanabilecek birisi bence buna düşmez ama yine de şıklara koyulsa hani anlık bir gafletle düşülebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü arkadaşlar x1 2 artı kök 2 ya. Bakın bu karenin bir kenarı zaten bir birim değil mi? İçindeki bir uzunluğun birden fazla olması yani birden büyük bir sayı olması imkansız. Burada ne demiş bize? 2 artı kök 2. 2 artı kök 2 nedir? 3 ile 4 arasında bir sayıdır değil mi? 3 ile 4 arasında bir sayı olduğu için arkadaşlar x1 bir yalancı köktü. Yani x1 bizim bir kökümüz değildir. x2'ye gelelim. 2 eksi kök 2. 2 arkadaşlar 1 ile 2 arasında bir sayıdır. 1'e yakındır daha çok. Yani burada 2 eksi kök 2 dediğimiz zaman cevap 0 ile 1 arasında bir sayı gelecek. O yüzden de arkadaşlar cevabımız x2 yani 2 eksi kök 2. Çünkü birden küçük olmalı. Cevabımız Bursa.